Evet arkadaşlar merhaba. Bugün Onvo Webos televizyonun kanallarını ayarlayacağız beraber. Kumandamız bu. Akıllı kumanda. Joystick özelliği var. Burada aynı bilgisayar faresi gibi işlem yapabiliyoruz. Şimdi buradan menü bu Webos tuşu, şu ev işareti olan tuşa bastığımız zaman, evet, bu Webos menüsüne giriş yapıyor. Zaten mouse neredeyse onun üzerinden OK'ye bastığımız zaman işlem yapıyoruz. Evet, buradan ayarlara geldik. OK dedik. Evet, burada tüm ayarlar en alttan yukarıya doğru ikinci sırada. OK dedik. Evet, genel OK dedik. Evet, burada kanallara geldik. Kanallarda OK dedik. Şimdi biz kanal arama yapacağız. Evet, kanal arama ve ayarlar. OK dedik. Bakın, burada önemli olan bir konu var. Eğer merkezi sistemli bir binada oturuyorsanız burada DirectX ayarlarını bir yapmanız lazım. O da uydu ayarlarına giriş yapmanız lazım. Eğer DirectX ayarlarını A yapmazsanız santral kullanılan binalarda, yani merkez sistem kullanılan binalarda kanal bulmaz. Burada uydu ayarlarına giriş yapıyoruz. OK diyoruz. TürkSat uydusunun üzerine geliyoruz. OK diyoruz. Evet, burada kanallar silinecek diyor. Zaten ben tamam dedim. Bakın, burada en altta DirectX var. DirectX ben A yapmışım. Aslında genelde kapalı olur. Bunu seçiyorsunuz. Kapalı değil de A seçiyorsunuz. A seçtikten sonra sağ tarafa sinyal gelmesi lazım. Bazen bazı santrallerde gelmeyebilir ya da düşük gelebilir. O sizi yanıltmasın. Yine aynı işlemi devam etmeniz lazım. Tamamlandı yapacağız. Buradan ya bura ya da kumandanın üzerinde geri back tuşu var. Evet. Back dedik bir sefer. Fazla geri çıkmıyoruz. Otomatik aramaya geliyoruz. OK diyoruz. Burada sakın anten ya da kabloyu seçmeyin. Sadece uydu seçili olmalı. Buradan ileri dedik. Diğerlerini seçerseniz ekstra ikinci uyduyu ayarlayabilirsiniz. Ama TürkSat TKGS üzerine giderseniz ikinci bir uyduyu, örneğin Heartbird'ü ilave yapamazsınız. Bu diğer operatörleri seçerseniz Heartbird diğer uyduları ekleyebilirsiniz. Şimdi biz TürkSat üzerine gidiyoruz. TürkSat işaretli zaten. İleri OK dedik. Evet. Ve TKGS genelde otomatik çıkar her zaman. Ben kapatmıştım. Şimdi buradan evet başlat diyoruz. Tekrar tekrar güncellemek ister misiniz? Evet diyeyim. Çünkü ben güncellemiştim bir sefer. Bu videoyu sadece sizin için çektim. Evet, tarih itibariyle TKGS'yi güncelledi. Tamam dedik. Buradan tamamlandı dedik. Şimdi kanallarımız geldi. MediaMarkt'ten inşallah telif yemeyiz. Şimdi evet, bir kanallara gidelim bakalım. Kumandamız şu 3 noktayı tıkladığımızda kanal listesini göreceğiz. Evet, kanal listemiz güncel gelmiş. TRT 1. Zaten TürkSat TKGS üzerinden yükleme yaptığı için en önemli kanalları ilk sıralara atıyor zaten sıralı bir şekilde. Şimdi tamam dedik. Buradan bir kanal taşıma da yapalım. Evet, yine Webos dedik. Kanal ayarlar dedik. Sağ taraf. Evet, ayarlar dedik. Tüm ayarlar dedik. Evet. Buradan genel dedik. Şimdi genelden sonra kanallara geldik.
Evet. Şimdi biz demin kanal aramadan ilerlemiştik. Şimdi kanal yöneticisine giriş yapmamız lazım. OK dedik. Evet. Burada tüm kanalları seçmemiz lazım. Tüm kanalları düzenle. OK diyeceğiz. Evet. Kanal listesini gördük. Şimdi önemli bir konu burada. Kanal taşıma yapacağız ya. Bakın sağ tarafta bak kırmızı kilitli aç. Renk nedir? Kırmızı. Burada taşlı sarı. Kumanda üzerinden de sarı tuşa basabilirsiniz. Joystick ile gelip üstüne gelip OK de yapabilirsiniz. Şimdi ben aşağı geleyim. Bir kanal bulayım taşımak için. Evet. Mouse listenin üzerindeyken joystick'in tuşuyla bu şekil. Bakın. Geldiğiniz zaman kanal aşağı yukarı yapıyor. Bunu bilginiz olsun. Evet, mesela örneğin Dmax'ı 39'dadır. Bakın. Dmax nerede? 39. Dmax'ı işaretledik. Şimdi nereye geliyoruz? Taşların üstüne geliyoruz. OK diyoruz. Evet. Taşıma yapmadı. Çünkü neden? TKGS arka planda çalışıyor. Çalıştığı için kanal taşımaya izin vermiyor. Habertürk diyelim. Taşıma yapalım. Evet. 1 ve 914 numaralı kanallar arasında taşıma yapamazsınız diyor. Bakın. Ana kanalları taşınamaz. Tamam dedik. Şimdi ne yapıyoruz? Geri çıkacağız. Arka planda çalışan TKGS'yi kapatmamız lazım. Tam çıktı. Kötü oldu. Bir daha baştan gidelim. Webos dedik. Ayarlar. Hızlı gidelim. Tüm ayarlar. Bu arada siz de öğrenmiş olursunuz. Kanal, genel. Kanallar. Evet. Kanal arama ve ayarlama OK dedik. Evet. Burada otomatik arama dedik. Evet. İleri dedik. Türksat TKGS zaten var. İleri dedik. Bakın çalışma şekli belirle diyor. Burada otomatik, tam otomatik diyor. Bunu okiliyoruz. Bunu kapalı konumuna getiriyoruz. Ondan sonra tamamlandı diyoruz. Tamam, bu bitti. Şimdi yine menü dedik. Webos dedik. Webos yine ayarlar. Tüm ayarlar. Genel. Evet, kanallar. 3-4 sefer giriş yaptığınız için inşallah siz de tam öğrenmişsinizdir. Genel yönetici, yani kanal yöneticisi dedik. Tüm kanalları düzenle dedik. Evet, bakın şimdi mesela ben demin Dmax'ı alacaktım. 39'daydı. Evet, 39'a geldik. Dmax'ı seçtik. Bakın burada sarı tuş var. Sarıyı taşı. OK dedik. Pardon, seçmeyi seçerken televizyon kendini güncellemiş. Seçmeyi iptal etmiş. TGRT haberi alalım. Seçtik. Evet, burada taşı dedik. Yapma şunu. Olmaması lazım. Yani bu hatayı vermemesi lazım kesinlikle. CNN, NTV, taşı. Acaba hala şey mi biliyor? Evet, şimdi geldik bir kanal. Örneğin 30 TGRT haberi alalım. İşaretledik. Bakın işaretledik. Burada taşın üzerine geldik. OK dedik. Bakın hepsi pasif. TGRT haber kaçtaydı? Görelim. Evet. 32-33'te geldik yukarıya. Biz nereye gidiyorsak mouse'un orta tuşuyla TGRT haber bizimle beraber geliyor. Örneğin nereye bırakacağız? Gelelim. 13'e. 12'ye. OK dedik. Evet.
TGRT Haber 13'e geldi. Evet, hayırlı olsun. Buradan geri çıkıyoruz. Taşıma da bu şekil. Taşıması biraz sıkıntılı bu televizyonun. Şey yapın. Bazen 1 ile 914 arasında taşıma izin vermiyor. Siz onu birkaç sefer deneyin, sonra izin verdi. Yapmaması lazım ama yapabiliyormuş demek ki. Video işinize yaradıysa abone olursanız, like atarsanız sevinirim. Teşekkür ediyorum.